Değerli konuklarımıza hoş geldiniz. Ön Türk Akademisi olarak düzenlemiş olduğumuz konferansımızda sizleri de aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Ben programımıza Profesör Doktor Semih Güler'in özgeçmişini okuyarak başlamak istiyorum. 1979-1983 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri bölümünde Hititçe, Akatça, Latince öğrenim yaptı. 4 okul yılı boyunca Konya Karahöyük kazılarına katıldı. Ardından Atatürk Üniversitesi'nde 1984-1988 yılları arasında Erzurum-Kars Kültür Çevresi Urartu öncesi dönemi, yani milattan önce 2000 sonları hakkında yüksek lisans tezini yaptı. 1989-1995'te Hacettepe Üniversitesi'nde Son Tunç ve Erken Demir Çağı'nda Doğu Anadolu, Kafkasya, Orta Asya arasında gelişen kültürel ilişkiler konusunda doktora çalışmasını yaptı. 9 Eylül Üniversitesi'nde 1998-2000 yılları arasında Kafkasya ve Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi'ni ve Arkeoloji bölümünü kurdu. Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Kafkasya, Orta Asya'da Türk çağ kültürleri üzerinde arazi çalışmaları programladı. 2001-2001 yılları arasında Doğu Anadolu'dan Kuzey Kafkasya'ya, Güney Sibirya'dan Angara, Baykal bölgesine, Doğu Türkistan'dan Tibet'e, Moğolistan Altay Dağları'ndan Çimur-Helan Dağları'na geniş alanlarda aktif arazi çalışmaları gerçekleştirdim. Araştırmaların sonuçlarını Türk Altay Kuramı adlı kitabında topladı. Değerli hocamız 2017 yılında Apazya Devlet Üniversitesi'nden profesörlük ünvanını aldı ve şu anda halihazırda Rusya'da İlkurs Üniversitesi'nde çalışmalarını devam ettirmektedir. Biz değerli hocamızı sunumunu yapmak üzere buraya davet ediyoruz. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıya geldiğiniz için değerli vakitlerinizi ayırın. Yani bunu basma kalıp bir laf olsun diye söylemiyorum. Bizim seyircilerimiz çok fazla olmaz. Bakıyorum her kesimden insanlar burada. Öncelikle herkese vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi konu Göbekli-Tepe ve bizim kuramımız, Türk-Altay kuramı arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Ama ben size önce Türk-Altay kuramı nedir onu kısaca göstermek istiyorum anlatlarıyla. Şimdi önce arkeolojiden başlıyoruz. Şimdi arkeoloji müze vitrinlerinde ne güzel bir vazoymuş ya da bir işte gerdanlıkmış, parlatıkmış falan değil. Bizim için arkeoloji kültürler arasındaki ilişkiyi anlama çabasıdır. Ve bunu da bilimsel araştırma yöntemleriyle eylemleştirmektir. Yani arkeolojinin tanımı. Arkeoloji müzelerdeki güzel eserler değildir. Arkeolog da bu eserleri toprak altından çıkartıp müzelere teslim eden bir adamdan ziyade tabii bunu da yapar. Ama kültürler arasındaki ilişkiyi araştırmak isteyen, anlamak isteyen adamın adıdır. Kur'an, yani biz bir Kur'an geliştirdik. Yani Türklerin Avrasya'daki, daha doğrusu Altaylar'daki tarihini araştırmak üzere bir Kur'an geliştirdik. Kur'an'ın da tanımı, yani kısaca gördüğünüz gibi hipotezde Kur'an içindeki, buradan bakalım, olgular arasındaki ilişkileri kurmak ve onları bir nedene bağlamak üzere tasarlanan öneri. Yani bunun doğrudan arkeolojik belgelerle hepsinin tamamının kanıtlanıp bir durumu olmadığı için, yani %100 değil dersek, yani basitçe tanımlarsak, burada Kur'an diyoruz. Kur'an, eğer maddi belgeler, bilimsel belgeler yoksa zaten Kur'an'da yok demektir. Şimdi bizim kendi kuramımız, Türk-Altay kuramında bir çıkış yolu belirledik. Bu sanıyorum ilk defa bizim tarafımızdan belirlendi. Arkeolojik kültürü belirleyen dildir. Konuşulan dildir. Yani dilin de baskın olanıdır. Bir toplumda, bir coğrafyada pek çok dil konuşulabilir. Ama arkeolojik kültür, yani arkeolojik kültür değil, mesela benim üstünde bir Moğolistan ceketi var.
Moğolların klasik şeyidir bu. Bu sadece Moğolca konuşan halkların şeyidir, arkeolojik kültürüdür. Bu şekilde düşünürsek baskın dil arkeolojik kültürü belirler. Bunu bizim kuramımızın temel ilkelerinden biridir. Stil ise arkeolojik kültürler grubunun, diyelim ki giysi, diyelim ki seramik, diyelim ki maden işçiliği, mimari, bunların hepsinin toplamının özeti, özü arkeolojik stili belirliyor. Örneğin Hitit kültürünün ya da Sümer kültürünün ya da Mısır kültürünün arkeolojik stili denince onların başka kültürlerden çok farklı olan taraflarını bir araya toplayan özelliklerin toplamıdır arkeolojik stilinde. Tanımını bu şekilde veriyoruz. Ne yaptık? Şimdi ilişkilere geçmeden önce muhtemelen ilk defa izliyorsunuz beni, pek çoğunuz. Ya bu adamlar ne yaptı da yani Sibirya Göbekli Tepe ilişkileri konusunda geldi diye bir soru olabilir. Hemen bakalım ne yapmışız? Evet. 1997'de 97-98'de 9 Eylül Üniversitesi'nde Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Merkezi'ni kurduk ve bir de arkeoloji bölümü kurduk. Oradan resimler veriyorum. Bakın, bir araştırma enstitüsüne sahip olması gereken her şey burada var. Ekip var zaten, hepsi Avrası'nın her yerinde kazı yapmış, birlikte çalıştığımız insanlar var. Evet. Ne yapmışız? Mesela 2001-2022 arasında, yani dünyanın yılı yani, bu kadar Güney Sibirya Anlaşma yapmışız. Bizim Moğolistan'da, ondan sonra tarım mumyalarını araştırmışız, Çin'de yapmışız, Tibet, Baykal bölgesinde, bunlar hemen geçiyorum. Bunlar. Ve 6 tane de, 6.sı da şeyde oldu, Buca'da, İzmir'de oldu. Uluslararası Avrasya Arkeoloji Kongresi'ni yaptık. Yani muhtemelen bu 7.sini de herhalde İstanbul'da umarım olur, önümüzdeki yıl yapacağız. 2017'den görüntüler. Şimdi Altay Dağları bölgesinde petroglif çalışmalarına başladık. 2009-2010'da başladık. 2022'de Gobi Çölü'nde en son araştırmaları bitirdik. Bu Güney Sibirya'da kazılar bizim kendi kazılarımız değil. Arkadaşlarımızın kazılarına katılmak suretiyle orada faaliyet yaptık. Bu Moğolistan'daki kazılarımız 2022'de başlayan kazılarımız mum kurganlarıyla, 9 tane mum kurgan kazısıyla başladı ve devam etti. Bunları hemen geçiyorum. Yani bu adamlar ne yaptı diye merak edersiniz diye bu şekilde. Fotoğrafçı ben olduğum için ben çoğunluğuna yokumdur. Altay Dağları'nın tamamını yani bu kadar geniş bir alanı petroglif çalışmalarını bitirdik ve orada binlerce petroglif kaydettik. Onların yayınlarını da maalesef bu Sibirya Göbekli Tepe konusu çok meşgul ettiği için erteledik, yakında onları da yayınlayacağız. Bakın çok zahmetli şeyler. Şöyle göstereyim. Bu bizim Kan'dan çalışmalar, petroglif çalışmalar. Şimdi kopyası en solda. Yani fikir olsun diye gösteriyorum. Kopyalarını alıyoruz böyle işte bir takım şeylerle falan bir kanet kağıtlarla kopyasını alıyoruz. Ondan sonra figürü belirliyoruz. Bilgisayar başında dijital çalışma. En son yayınlanır hale getiriyoruz. Evet. Gerçekten bunu abartmıyorum. Yüz binlerce dolar harcadık. Ta 2001'de DPT'nin TÜBİTAK'ın bilimsel onayıyla yapılan 2 tane projemiz onaylandı. Ondan sonra da Tarih Kurumu'nun üstlendiği üniversitemizin de defalarca en son 2022'ye kadar bu projeyi destekledi. Hakikaten yüz binlerce dolar para harcandı. Yani sırf harcanan para, emekti, insandı, çalışan ne onları çıkar.
Ve en son Sibirya'da paleolitik araştırmalarımıza 2017'den itibaren başladık. Ve esas bizi Göbekli Tepe konusuna, Göbekli Tepe ve Sibirya arasındaki ilişkiler konusuna yönlendiren ve bu en son çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalar beni emekli olmaya zorlayan ve üniversitesini davet eden Baykal'daki İlkos Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi'nin çok değerli araştırmalarıyla birlikte yaptığımız çalışmalar. Bakın bu Baykal bölgesindeki paleolitik çalışmaların kampı, gölün hemen kıyısında bir kurgan kazısı, buradaki üst paleolitik çağa ait yerleşmelerin kesit çalışmaları, burada ayrı bir Tunça mezarları çalışmaları, bu da bizim sağ alt köşedeki benim asistanım ve diğerleri de Rus arkadaşlar. Bu da ben fotoğrafçı diyelim. Bu fotoğraflarda bizim çalışmalarımız. Evet, bizim en önemli çalışmalarımızın biri de paleolitik çağ antropolojik, yani neolitik ve paleolitik çağ antropolojik belgeler üzerinde yaptığımız araştırmalardır. Paleolitik çağ araştırmalarına Rusya çok izin vermez. Bizim yakın ilişkilerimiz ve iyi ilişkilerimiz, yani yıllardır süren ilişkilerimiz nedeniyle bu izinleri aldık biz. Antropolojik, yani kafatası, işte insan iskeletinde yapılan çalışmalar özeldir. Yani herkesin açık değildir. Bunda pek çok şeysi var. Şimdi çok da paranoyak olmayalım ama özel çalışmalar olduğu için herkese açık değildir. Ama İrkutsk Devlet Üniversitesi arşivleri, paleolitik çağ koleksiyonu hepsi bize o 2019'dan beri açıktır. Onlardan söyleyelim. Şimdi buradan biz ne elde ettik? Onu söyleyelim. Biraz sonra göstereceğim. Bir şey var. Bir taş alet teknolojisi var. Şimdi taş alet paleolitik çağ insanının olmazsa olmazıdır. Bu aletler hem keser, hem kazır, hem parçalar, hem kırar, kemik kırar, diler. Yaşamının şeyidir, yani bu aletleridir. Yani sabah uyanır, akşama kadar bu aletleri kullanır. Bu aletlerin bin yıllar içinde bir stile dönüşme süreçleri vardır. Bu bir takım teknolojiler vardır. Bu aletleri üretmenin bir takım teknolojileri vardır. Bu teknolojilerin biri de baskı yöntemiyle elde edilen mikro aletlerdir. Yani malzeme zaten çakmak dışıdır. Bu teknolojilerin en yüksek teknoloji Sibirya bölgesinde, yani Güney Sibirya bölgesinde. Baykallardan batıya doğru Urallara kadar bir kuşak vardır. Yaklaşık işte 300-200, ortalama diyelim 300 metre yükseklikte ve buzul dönemlerinde bu bölgeler tamamen canlıdır. Yani yaşayan insanların, üreten insanların bulunduğu bölgedir. Buzul dönemlerinde bile orada yaşayan insanlar günümüzden 50.000 yıl öncesinden başlayarak 12. bin yıla kadar kültür üretmişlerdir, teknoloji üretmişlerdir. Baskı ile yapılan, biraz sonra göstereceğim, baskı ne demek olduğunu göreceksiniz. Yapılan bu üretimlerin çıktığı yer buradır, Güney Sibirya bölgesi. Burada Doğu'da Baykal, Batı'da Ural bölgesi ve o işte mikroklima alanlarda yapılan şeyler. Şimdi buzul dönemlerinde bile, yani en sert buzul dönemlerinde bile insanlar kuzeyden Güney Sibirya bölgesinde, doğudan batıdan bölgeden de Güney Sibirya bölgesine akın etmişler, burada toplanmışlar. Ve orada yapılan yeniliklerden biri de bu taş alet endüstrisidir. Şimdi bizim hipotezimiz şu. Yakın Doğu'da, yani şimdi Orta Doğu bölgesinde diyelim, Sümer, Hurri, Hatti, İsos gibi kültürler var. Şimdi bunlara bakıyoruz, bunların var olan arkeolojik belgeler ve dile dair belgelere bakıyoruz. Bu insanlar o bölgenin insanları değil, başka bir yerden gelmişler.
Nedir o başka bir yer? Eklentili dil konuşan insanların geldiği yer. Eklentili dil Türkçe, yani yaşayan dil olarak Türkçe, Moğolca, Mançuca, Tunguzca falan diyelim ama en yaşayan Moğolca ve Türkçe. Yaşayan halkların yani en eski tarihlerden itibaren bugünkü temsilcilerdir. Şimdi bu dillerin en arkaik biçimine biz Yenisey Lena arkaik kültürünün dili diyoruz. Bu bölgede Türklerin en eski formasyonu var ve bu yakın doğudaki eklentili dilli ve başka bir yerden gelip oraya yerleştiğini biz göstermiyoruz. Yani herkes bunu kabul ediyor zaten. Halkların da biz Sibirya'dan kalkıp oraya geldiğini düşünüyoruz. Neye göre? Şimdi bu konuda fikir üreten yerli yabancı bilim insanları var. Yani Sümer'den alalım. Yani Sümerlerin Türklerle ilgisi zaten tartışılmaz bir şekilde ortaya konmuştur. Yani Sümerce'de sayısız Türkçe sözcük vardır. Dil yapısı aynıdır, eklentili dildir. Ve yani eğer ortak sözcükler varsa bu iki kültür bir tarihte bir şekilde bir arada bulunmuş olmaları lazım. Eğer aynı coğrafyada bulunmuş olduklarını düşünürsek bu insanların arasında ödünç sözcükler olması lazım. Bunlar da var. Örneğin Sümerce ile İngilizce arasında bir şey var mı? Bir bağlantı var mı? Yani ortak sözcük var mı? Yok. Ya da başka bir kültürün diliyle ilgili yani birden fazla, bir tane, iki tane falan tesadüfi olabilir. Ama onlarca hatta yüzlerle ifade edilen Türkçe Sümerce arasında ödünç kelimeler var. Bir başka kültürün diliyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok. O zaman bu iki kültür bir dönem bir arada bulunmuşlar ve birbirlerinden sözcük edinmişler. Ayrıca dillerinin yapısı da eklentili dil, aglutinatif dil ve bu ikisi birbirini tamamlıyor. Bir bağlantı var yani. Yani biz şunu söylemiyoruz yani Sümerler Türklerdir yani. Türklerin kökeni Sümerler, böyle bir şey söylemiyoruz. Ama eğer ortak sözcük, ortak gramer, sintaks, gramer falan varsa eğer onlar mutlaka bir yerde bir şekilde birlikte olurlar. Ve bundan hareketle biz bundan hareketle Sümerlerin ve Hattilerin, Hurrilerin, Hissosların bu kitabımda genişletilmiş şeklinde en son Kabalcı'dan çıkan kitabımda bunların bütün detayları ayrı var. Hepsinin yani akla soru falan gelmiyor. Hepsinin detaylı şeyleri var, analizleri var. Bunlar arkaik Yenisey denen kültürünün dilleri diyoruz. Bunun içinde en eski Türkler var ve söylediğim yakın doğudaki kültürlerin hepsi burada var. Bunlar nasıl geliyor? Bunlar son buzul çağının sonunda yani kabaca söyleyelim milattan önce 12. bin, 11. binlerde Sibirya'da buzlar çözülüyor. Zaten bizim bölgemizde buzul yok. Buzul dönemlerinde bile orada bir yoğun bir aktif yaşam var. Ama o dönemden itibaren yoğun bir şey var. Yaşamsal aktivite var ve bu aktivitenin beraberinde nüfus patlaması oluyor. Orada nüfus çoğalıyor ve yeni otlaklar, yeni yaşam hayat alanları açma içgüdüsü, zorunluluğu daha doğrusu ortaya çıkıyor ve insanlar bir şekilde başka alanlar yaratmak için göç etmek zorunda kalıyorlar. Yani göçün bu, zorlayıcı etkeni bu. Ve bu tarihte yani son buzul çağın sonunda nüfus patlamasıyla birlikte dünyanın pek çok yerine hemen söyleyelim. Çin'e gidiyorlar, Hindistan'a gidiyorlar, Doğu Avrupa'ya, kuzeyden ve Kuzey Avrupa'ya gidiyorlar, Yakın Doğu'ya gidiyorlar. Biz bunlardan Yakın Doğu'ya giden yol üzerindeki olayları tartışıyoruz. Yakın Doğu'ya giden
Yakın Doğu'ya giden göçlerin Zagroslar bölgesinde o kitlendiğini biliyoruz. Zagroslar bölgesinden de Kuzey Irak üzerinden Anadolu'ya girdiğini görüyoruz. Şimdi ben böyle bir hipotez atsam ortaya, kimin ne sorusu olabilir? Yani bana bir şey sormanız lazım değil mi? Yani sen böyle bir göç tasarlıyorsun da bunun gerekçesi ne yani? Yani bunun maddi ya da işte manevi herhangi bir şeysi nedir yani? Gerekçesi nedir? Yani kanıtlarınız nedir? Evet. Böyle bir şeyimiz var. Az önce söylemiştim, biraz sonra göstereceğim slaytlarla. Taş alet üretim endüstrisiyle ilgili bir teknoloji var. Bu teknolojinin Sibirya bölgesinde, o az önce söylediğim bölgede geliştirilen bir teknoloji olduğunu biliyoruz. Dünya araştırmacıları, özellikle Fransız araştırmacılar ilk başvurular, bir 2-10 yıl öncesinden başlayan çalışmalarla bu aletleri takip ediyorlar. Yani çünkü özel, biraz sonra göstereceğim, bu özel bir şekilde üretiliyor. Böyle taşı taşa vurarak, kırarak bir alet üretimi var. Bir de daha böyle farklı bir teknikle üretilen aletler var. Onda avantajları falan var. Bunu biz biliyoruz, nasıl üretildiğini biliyoruz. Ve bu aletler Sibirya bölgesinde ve benim de en son 2017'den beri çalıştığım Baykal bölgesi, bunun kaynağı Baykal bölgesi. Bunun en güzel örnekleri, en bol örnekleri Baykal bölgesi son üst paleolitik çağ, yani 12. binlere milattan önce denk gelen dönemde patlama yapıyor. Yani en fazla, en güzel, en seçkin örneklerin üretildiği dönem. Ve bu aletleri meslektaşlarımız araştırıyorlar. Yani dünyanın her yerine yayılıyor. Şimdi tam burada bir parantez açacağım size. Şu anda üstünde bir konu üzerinde çalışıyorum. Atatürk ve arkadaşlarının 1920'ler ile 30'lar arasında çalıştığı Türk tarih tezi var. Herkes bilir. O Türk tarih tezinin bir haritası vardır. Doğuda, kuzeyde, batıda, güneyde böyle okla gösterilen bir harita vardır değil mi? O harita günümüzden 100 yıl önce çizildi. Yani doğrudur, yanlıştır. Yöntem şudur, budur tartışılır çünkü üstünde çalışıyor. Çünkü yani Atatürk'ün Türk tarih teziyle Türk Altay Kuramı arasındaki örtüşmeleri, farklılıkları şu anda bir yeni bir kitap olarak çalışıyor. Çok ilginç bir şekilde bakın biz yıllardır, 25 yıl yani az bir şey değil, çeyrek yüzyıldır yaptığımız çalışmalar, bilimsel çalışmalar. Ben Doğu Anadolu'da da çalıştım, kazı yaptım. Kafkasya'da da iyi kötü geldim. Ve Orta Asya'nın her yerinde, Tibet'e kadar hem çalıştık hem çalışanlarla birlikte üretilen malzeme üzerinde çalıştık. Yani bu malzemeyi çok iyi tadıyoruz. Yani tarafımızdan çok iyi bilinen bir malzeme var. Şimdi Atatürk'ün Türk tarih tezinde ortaya çıkartılan haritayla bizimkinin neredeyse %90, %100 örtüşmesi çok ilginç, çok enteresan. Ya bu tesadüfi de olabilir. Şimdi Afet İnan'ın bir takım şeyleri var. Türk tarih teziyle ilgili. Özellikle 1. Türk Tarih Kongresi'nin sunduğu ve Türk ocaklarının daha sonra Türk Tarih Kurumu'na evrileceği dönemlerde verdiği konferanslarda verdiği şeyler var. Yani Afet İnan ve onun arkadaşları asla Sibirya'ya gitmediler. Ve Sibirya'da bu keşifler zaten o zaman yapılmadı yani. Şimdi bizim yaptığımız en son keşifler yapılan, yani bu keşif diyebiliriz ona, yapılan çalışmalar bizim izlediğimiz en son 20 yıl, 25 yıldır yapılan çalışmaların ışığında yaptığımız çalışmalar. O zaman bunlar yok. Bunlar, yani beni şaşırtan Atatürk ve arkadaşlarının ortaya koyduğu Türk tarih teziyle
bizim en son yaptığımız çalışmalarda ortaya koyduğumuz sonuçlar ile nasıl örtüşüyor? Bu çok ilginç. Ne sonuçlar çıkacak bilmiyorum. Ama bu da ayrı bir konu. Yaptığımız çalışmaların. Hani şimdi taş alet endüstrisi az önce söyledim. İnsan gözünü açar, diyelim ki 12 bin yıl önce alete sarılır, yatarken aletini bırakır öyle yatar. Yani can malın bir malcanın yongasıdır filan o şeyler hareketli. Bu aletler görüyorsunuz ortadaki şeyi bir taşı, sert bir taşı çakmak taşına bir teknik kullanarak vurarak yonga çıkartır, oradan bir alet çıkartır, bir şey yapar filan. Bu bayağı bir zaman alır ve bunu sadece yapan ustalardır. Yani sert ya da yumuşak vurgaçla alet çıkartma, onu kullanıma uygun hale getirme. Geyik boynuzu kullanılır, taş kullanılır. Şimdi baskı mikrodilgi teknolojisi tamamen farklı. Baskı mikrodilgi teknolojisi denetimlidir. Diğeri vurursun, ne çıkarsa o bahtını al, kullanırsın falan, düzeltirsin. Baskı mikrodilgi göstereceğim, çok kompleks bir şey. Yani yapması da zor. Bu teknolojinin geliştirdiği yer bunu kesin biliyoruz. Güney Sibirya bölgesi. Yani bizim Türk alanı dediğimiz bölge, Türklerin ana yurdu. Baskı teknolojisiyle üretilen aletler daha kolay üretilir, daha hızlı çabuk üretilir, yani etrafa yaymak için ve daha kullanışlıdır. Ve özellikle küçük parçalar, küçük mikro bilgiler üretmek için de bu yani istediğiniz şekilde. Hani taşa vurursanız ne çıkarsa baktığınıza ama bunu siz kendiniz yönetirsiniz. O bakımdan bir teknolojik devrimdir. Bu devrimin yapıldığı yerde Güney Sibirya'dır. Yani bunun şeysi yok, tartışması yok. Tartışma bu teknolojiyle üretilen aletlerin Anadolu'ya gelip gelmediği konusunda. Yani bütün sıkıntı burada. Ama bu sıkıntı sadece dilde. Yani biz konuşuyoruz ya, burada konuşuyoruz mesela. Oradan diyelim ki yurt dışında bir yerde konuşuyoruz. Oradan bir arkadaşımız gelip ya böyle olur mu ya, böyle mümkün değil falan yani böyle. Ama yazılı olarak bir karşılık yok. Biz bu hipotezi makale olarak ben doktor öğrencilerimle birlikte yazdık, yayınlandı. Ben Türkçe İngilizce. Ve karşı çıkan yok. Ne kadar oldu? 3 yıl, 4 yıl oldu. Bakın adam böyle bir şey yapıyor, kendine bir düzenek yapıyor ve o aleti çıkartmak için bu bir düzenek. Bakın bu daha farklı bir şey. Burada kullanılan aletlerin yeniden yapımı 1 santimetre daha küçük şeyler. Bunlar denetimli ancak bu şekilde. Ya bunlar mesela bir kemik şey düşünün. Ya hayvan kemiği düşünün. Yarılıyor, kaburga kemiği düşünün mesela. O ortası yarılıyor ve şöyle mınlık böyle 2 milim, 3 milim, 4 milim, 5 milim. Onlar dizilerek, sıkıştırılarak her türlü ufak tefek işlerde, sakatlarımız, saç tıraşlarında yani bu gibi işte küçük kesmelerde, dilmelerde falan kullanılan şeyler bunlar. Bunlar sadece bu teknolojiyle. Bakın bunlar da benim elim. Bir vuruşta mesela az önce söylediğim adam göbeğini tutuyor, tak diye atıyor böyle. Bir vuruşta çıkan şeyler. Yani bir saniyede bir alet çıkıyor, bir saniyede bir alet çıkıyor. Ama taşı tıkla vurma teknolojisiyle çok daha farklı. Yani çok daha hem zaman olarak hem de üretim olarak. Bakın böyle. Evet, bu haritayı herhalde Atatürk'ün Türk Tarih Tezi haritasıyla, genel haritası vardır. Onunla özdeşleştireceksiniz. Bu harita bizim yaptığımız çalışmaların özetidir. Yani özetin özeti. Çok daha fazla konular var ama mesela buradan hemen şey yapalım. Doğuya
doğuya yönelen o tarihlerde, yani milattan önce 12. binlerde, 11. binlerde Alaska'ya gidiyor. Bizim tanımladığımız Türk Altay kuramı ya da Enisey, Lena kültürü, dilini konuşan halkların ana yurdu, yani Baykal bölgesinden çıkıp Alaska'ya giden halkların şeyini gösteriyor. Aynı tarihte, söylediğim tarihte Alaska'ya kadar gidiyor. Yapılan genetik araştırmalar bunun doğruluğunu söylüyor. Şimdi bunun sonucu nedir? Alaska göçlerinin sonucu şudur. Alaska ilk Amerikan göçleri, yani Amerika kıtasında yapılan göçler değildir. Tam son 5 yılda, bilemedik 10 yılda falan çok çalışmalar var. Farklı yerlerden, daha erken çağlı tarihlerden gelmiş halklar var. Fakat orada Alaska'da bir kültür oluşumuna neden olan göçlerin başlıcasıdır. Yani bizim o Türk bölgesi dediğimiz bölgeden Alaska'ya giden göçler. Onu söyleyeyim. Ondan sonra daha güneye giden göçlere bakıyoruz. Bunları biliyoruz zaten. Bizim esas ilgilendiğimiz şudur. Az önce yakın doğuya yani bizim bölgemize gelen göçler. Bunu nereden biliyoruz? Bunu az önce söylediğim baskı yöntemiyle elde edilen mikro bilgiler üzerinden takip ediyoruz. Tabii şeyler gelmiş, Zagroslar gelmiş. Zagros kültürlerinden, orada Şamidar var, Zaviçeni var, Zarsı kültürü var. Oradan daha erken, bizim Göbeklitepe'den 1000 yıl daha erken kültürler. Oradan gelmişler, Kuzey Irak'tan. Ondan sonra Güneydoğu Anadolu'ya inmişler. Ve nerede çıkıyor? Göbeklitepe'de çıkıyor. Karahantepe'de çıkıyor. Şeyde çıkıyor, en son yapılan Boncuklu Tarla'da çıkıyor. Ve ilginç bir şey söyleyeyim size. Bu teknolojiyle üretilen mikro bilgilerin hiçbiri, yani birkaç tanesi böyle dışında hiçbiri yayınlanmamış. Bunun bir nedeni var. Şimdi Türk arkeologlarımız hakikaten hem Karahantepe'nin hem Göbeklitepe'nin bölgeye onların içinden geliyor. Yani birlikte çıktığımız, birlikte çalıştığımız, konuştuğumuz yerler, yani ortak tarafımız bu. Herkes görevini çok iyi yapıyor, tamam, eyvallah. Ama bizim bir farkımız var. Biz ekip olarak bu teknolojiyi çok iyi biliyoruz. Çünkü 5 yıldır, 6 yıldır, belki daha fazla bu teknolojinin çıktığı yerde görüyoruz bu malzemeleri. Onun için Anadolu'dakilerini de biliyoruz. Yani Güneydoğu Anadolu'dakilerini de biliyoruz. Orada her kazı yapan o bölgede Göbeklitepe kültürünü kapsayan Taştepeler projesi var. Yani son derece önemli bir proje. Orada kazı yapan arkadaşların sadece bir ikisi biliyor bunları. Yakından biliyorlar. O da yurt dışında, Fransa'da doktora yapmış arkadaşlar biliyor. Çünkü önce onlar çıkarttı bunları. O yüzden biliyorlar. Çoğu da bilmiyor. O yüzden de yayınlanmamış bunlar. Bunlar yayınlanmamış. Evet, yani bizim elimizdeki done baskı yöntemiyle üretilen mikro bilgiler Göbeklitepe kültüründe var ve bütün Göbeklitepe, Taştepe'lerin hepsinde, bütün kazılarda var. Bunu nereden biliyoruz? Daha önce benim Doğu Anadolu'da yaptığım kazılarda ya da işte doktora, yüksek lisans yaptırdığım öğrencilerimden o bölgenin malzemesini çok iyi biliyoruz. Elimizde 9 Eylül Üniversitesi'nin arşivlerinde bol miktarda malzemeler var ve bu baskı yöntemiyle üretilmiş teknoloji mikro bilgilerin hepsinin biz orada hep bütün bölgede var olduğunu biliyoruz ama bunların hiçbiri henüz yayınlanmış değil. Yayınlansa ne olur? Yani bizim tezimizi desteklemiş olmaz. Ama biz onun üzerinden bir hipotez geliştirebiliriz ama yayınlanmış bir tek parça. Bakalım ne var? Evet. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu ilk defa burada söyleyeceğim. Dedik ki Göbeklitepe kültürünü gelişmiş bir kültür düşünün. Yani son derece gelişmiş bir kültür. Şimdi günümüzden 12.000 yıl önce, belki biraz daha fazla, insanlar böyle 10-20 tonluk ya da işte 5 metre yüksekliğindeki monolitleri
kaynağından çıkartıp 1 kilometre öteden buraya getirip burada yol tut, üzerine bezi, hayvan, insan işte her neyse şeylerle, figürlerle bezi, onları dikiyorlar, mühendislik arkasınlar. Bırakın sanatsal. Muhteşem bir şey. Bu yüksek bir kültürü gösteriyor. Hem de insanların henüz yerleşme aşamasını geçmediği bir dönemler, göçebe dönemler. Yani işte avcılık, tutlacılık yapan insanların olduğu bir dönemde bunlar böyle çok gelişmiş bir sanat ürünlerini üretme aşamasındalar. Şimdi arkeolojide şöyle bir kural vardır, bir kanun vardır. Gelişmiş bir kültürün ön aşaması vardır. Bunun tersi düşünülemez. Gelişmiş bir kültür varsa onun ön aşamaları bir yerdedir. Bulursunuz, bulmazsınız ama bu kesin kuraldır. Birdenbire ortaya çıkmaz. Göbekli Tepe kültürüne bakıyoruz. Birdenbire ortaya çıkan monolitler var. 5 metre, 6 metre. Ve bir mimari var. Mimari var. Ve o monolitlerin üzerinde de yani şu mındık aletlerle, çakmak taşı aletlerle 5 metre, 6-7 ton, 10 ton, 15 ton aletleri dize getiren bir sistem var. Yani. Bunun böyle birdenbire ya bu sanatçı yetişecek. Sanatçı yetişecek, mühendis yetişecek, onun statiği var. Hocam bilir burada. Ondan sonra şey var, taşıma gücü var. Bunların üstü muhtemelen örtülüdür. Yani nedir bu? Üstünü örten sistem nedir? Etrafında taş duvarlar, onların işte statiği, bilmem nesi filan. Yani bir taraftan şey var, mühendislik var. Bir taraftan sanatsal muhteşemlik var yani. Özetle böyle gelişmiş bir sistem var ortada. Bir yaşamsal sistem var ve bunu yapan insanlar göçebe, toplayıcı, avcı. Avları topluyor, avları topluyor. İşte yabani sebzeleri topluyor, işte hayvan avlıyor. Bu mümkün değil yani bu şekilde olması mümkün değil. Bunun bir aşaması var. Biz bunun ön aşamasını şöyle yaptık. Yani yayınlanmış bir makalede, hakemli akademik bir makalede yayınlandı. Benim doktor öğrencilerimle birlikte yazdığımız bir makale. Ve bu makalenin denetimi de orada çalışan, Taştepe'ler programında çalışan bir hoca yaptı. Biz onun adını bilmiyoruz, o bizim adımızı bilmiyor ama işte bu şekilde biz biliyoruz. Oradan bir şey yaptı ve bu makale yayınlandı. Bugüne kadar da bizim bu konuda ortaya attığımız hipoteze bugüne kadar birkaç şey çıkmadı. Yani antitez çıkmadı. Çıkana kadar da bu şekilde geçerli olduğunu kabul etmek zorundayız. Peki, en son boncuklu tarla diye bir şey var. Yine aynı bölgede Taştepeler programı kapsamında kazılan son derece önemli kazılar var. Ve kazan arkadaşlar hakikaten hakkıyla kazıyorlar ve bizim söylediğimiz mikro bilgilerini çatır yayınlıyorlar. Yani büyük bir özgüvenle bu şekilde olmalı. Boncuklu tarlaya dikkat çekmek istiyorum. Burada yapılan kazılarda ortaya çıkan malzeme yine PPN, pottery, neolitik, seramiksiz neolitik dediğimiz dönemin en erken. Göbekli Tepe'ler muhtemelen 500 yıl, belki 1000 yıl onların söylemiyle. 1000 yıl daha erken. 1000 yıl daha erken. Biz ne arıyorduk? 500 ya da 1000 yıl daha erken bir öncü yer arıyorduk değil mi biz? Yani bizim hipotezimiz böyle. Birdenbire ortaya çıkmış bir sanat olmaz. Bir şekilde bu gizli bir şeyi var. Bir gelişim aşaması var. Gelişim aşaması Boncuklu Tepe. Bunu da arkadaşlar, kazıcısı da söylüyor. Kazıcısı bunu da söylüyor zaten. Söylemesine gerek yok. Gördüğümüz zaman hemen anlıyoruz. Bakın, Göbekli Tepe'den 1000 yıl diyelim, ortalama 1000 yıl daha önce orada taş siteler varken, değil mi? Yani büyük taş siteler, monolitler, 5 metre, 4 metre falan. Buradan henüz taş üstüne konularak yapılmış. Bu ilkel aşamasıdır.
Bunlar payanda mesela. Bu bize göre kuzeyde, güneyde 2'den 4 tane şey var. Bir de ortada bir sistem var. Bunlar ortadaki sistem, öbürleri de payandadır. Göbekli Tepe mimarisine baktığınız zaman payandalar 2, 4, 6 böyle daha çok. Ama bunlar düzme taş değil. Bunların hepsi monolit. Evet, bakıyoruz. Bize göre sağ tarafta, size göre de sağ tarafta 2 tane sistem var. Taş sistem. Fakat bunlar taş değil. Henüz taş üstüne konmuş ama anlayış aynı. Bunlar giderek yani 500 yıl, 1000 yıl içinde bunlar muazzam 5 metre, 6 metre boyutlarında ve üzerinde işlemeli steller şekline dönüşecek. 1000 yıl yeter mi? Yeter diyebiliyoruz. Yani bu sanatsal gelişim için 1000 yıl yeter mi? Demek ki yani bizim bulmamız o şimdilik. Ama yarın başka bir yer kazılır ve o kazılan yerle belki 2000 yıl öncesine ait daha farklı, taş değil, kerpiçten bir yükselti, sütun olabilir. Muhtemelen de bu olabilir. Böyle bir şey çıkarsa ortaya zaten bizi şaşırtmayız. Biraz daha bakalım. Bakın burada ince yapılı bir takım steller var. Fakat ana steller bunu biraz sonra ana steller daha böyle taş üstüne yapılmış. Arda 1000 yıl. Sibirya kökenli baskı mikrodilgi aletler ne zaman geliyor? Yakın Doğu'ya. Göbekli Tepe kültürüyle Boncuklu Tepe kültürü arasında geliyor. Yani PPNA dediğimiz, Prepatri Neolitik dediğimiz evrenin A ve B evresi arasında geliyor. Bu zaten bu dönemde de yani Boncuklu Tepe'den sonra geliyor ve Boncuklu Tepe'den sonra da ortaya muhteşem siteler ortaya çıkıyor. Yani bizim o zaman şunu söylememiz çok, yani daha önce de söylüyorduk da şimdi çok rahat söylüyoruz. Göbekli Tepe mimari özellikle bu taş işleme sanatının birdenbire ortaya çıktığını düşünüyorduk biz. Hayır, birdenbire ortaya çıkmamış. 1000 yıl öncesinden gene aynı bölgede Boncuklu Tepe'de var, böyle bir gelenek var. Çünkü yuvarlak yapı var ve ortada steller var. Burada 4 tane var. Yani 2 tane, 4 tane falan var Boncuklu Tepe'de. Ama 1000 yıl sonra bunlar genişliyor. Payanda olarak kullanılan steller 8-10 tane oluyor ve ortadakilerde 2 tane büyük ana stel oluyor. Yani tapınağın esas şeysi oluyor. Ama değişken böyle taş üstüne taş koyup harçlarla falan yükseltilen bir stel yerine bu sefer taş steller ortaya çıkıyor. Ve bunun gelişme, yani bu sanatsal ya da mimari ya da işte mühendislik her neyse gelişmelerin ortasında bizim Sibirya'dan Zagrebistan üzerinden Doğu Anadolu'ya inen göçler söz konusu. Yani bizim hipotezimizi bir kere daha bu şekilde desteklemiş olduk. Evet, bir şeye değinmek istiyorum. Bunlardan karıştı bilmiyorum ama bu benim 2017'de aldığım, bana verilen profesörlük ünvanının sertifikasını geçiyorum. Evet, Sibirya Göbekli Tepe hipotezinin bu iki nedeni fakir diyelim, iki fakir tarafından İlkus Devlet Üniversitesi'nin patronu Profesör Katerina Plina ile benim şeyim değil. Bu da bizim orada yaptığımız çalışmalardan kesin. Evet, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Niyetle. Sayın Mahmut Oral Bey,
Türk Halkları Konseyi Başkanı olarak teşekkür belgesini vermek üzere çağırıyoruz. Fotoğraf çektirmek isteyen varsa sahnede çektirebilir. Buyurun.